Evet arkadaşlar, ben lifimi sabit bir şekilde doladığımız ilmeği hemen keserek, sadece ön yüzde kesme yaparak büyütmek istediğim noktaya kadar geldim arkadaşlar. Son örneğimi örüyorum şu an. Şurada arkadaşlar, şunu söylemek istedim. Biz şurada kesme, yani ön taraftan sadece kesme yaparak sabit bir şekilde ilerletmek için kesme yaparak başladığımız yerden sonra şurada arkadaşlar kesme işlemi yaparken bakın şu son 5 tane ajur vardı arkadaşlar. 5 tane ajurun sonuncu ajurunu yaparken son kısımda burada arkadaşlar 3 ilmeğim kaldı benim. Bu ilk sırada yalnızca böyle oldu. Diğer sıralarda ikişer tane kalmış ama burada 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 3 ilmeği birlikte örüp kestim. Birini zaten burada doladığımız ajurun ilmeği oluyor arkadaşlar. Doluyoruz. Sonra hemen arkasından 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorduk. Bir de burada kenar dolama arttırmamızı keseceğimiz için 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Eğer sizde de aynı şekilde kalırsa diye aklınızda bulunsun diye söylemek istedim arkadaşlar. Diğer kısımlarda sıkıntı olmadı bende. Yani kesmelerimi aynı şekilde devam ettirdim. Burada arkadaşlar doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Daha sonra 2 ilmeğim kalmıştı. O 2 ilmeğimi de kesip daha sonra artırmamı yapıp kenar ilmeklerimi ördüm. Dediğim gibi buralarda sürekli ikişer ilmek kaldı ama ilk yaptığım, yani kenar kısımlardan doladığım ilmeği hemen azalttığım ilk ajurlu modelde arkadaşlar. Burada 3 ilmeğim kalmıştı. Bunu not etmiştim size de söylemek için. Yani sürekli yapanlar, örgüde biraz ustalaşmış olanlar burayı kolaylıkla yapabilir ama yeni arkadaşlar varsa burada ne yapalım diye soracaklardır illaki. Onun için buraya da değinmek istedim. Şimdi arkadaşlar, diğer videoda bu kısımları fazla göstermediğim için ufakça bir değinmek istedim. Şimdi yine hemen burada kenar ilmeklerimi kesiyorum. Yine dilimler halinde devam ediyor kenar ilmeklerimiz. Kenar ilmeklerim 6'ya düştü. Başına doluyorum. Bakın 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonraki ilmeğim ters. Sonraki Selanik, ters, Selanik, ters. Bu şekilde yine devam edeceğim arkadaşlar. Arka yüzde de doladığım ilmeği düz örüyorum. Ondan öncekini ters örüyorum. Hiçbir işlem yok. Aynı şekilde bu sırayı da benim zaten son sıram arkadaşlar. Arka yüzden de yapınca 7 tane Selanik örneğim oluşmuş oluyor arkadaşlar, 7 sıra. Bunu da yapacağım arkadaşlar. Bu Selanik örneğimiz de bittikten sonra yine ajur desenimi kuracağım. 2 tane ajurumu kuracağım. 2 ajurumu kurduktan sonra yine 3. ajurun olduğu sırada bu defa hem önden hem de arkadan kesme işlemi yaparak lifimizin üst kısmını da arkadaşlar bu şekilde kapatacağız. Şimdi ben bunu arkadaşlar, bu modelimi tamamlayayım, Selanik modelimi. Daha sonra ajurlarımı da kurup 2 tanesini yapacağım. 3. sırada tekrar beraber devam edelim. Selanik örneğimi bitirdim arkadaşlar. Ajurlarımın da 2 tanesini kurdum. Tıpkı burada yaptığımız gibi burada 3. ajurda sabit bir şekilde ilerlemiştik arkadaşlar. Sadece ön yüzden kesme işlemi yaparak. Şimdi de yine aynı yere tekabül ediyor arkadaşlar, üst kısımda da. Şimdi yine tam şuradayız arkadaşlar. Lifimizin şu kısmını yapacağız artık kapatarak. Şimdi 3. ajurumuzu yaparken artık bu sıradan itibaren kesme işlemlerini hem önden hem de arka yüzden yapıyoruz arkadaşlar. Yani ön yüzden sağdan ve soldan, arka yüzden de tekrar sağdan ve soldan kesme işlemini yaparak lifimizi yavaş yavaş
kapatacağız arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi ördüm, doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar yine ajurlarımda yaptığım işlemin aynısını yapıyorum arkadaşlar. Alt sırada burayı anlatmıştım daha önce ilk videoda. Ajurumun üstüne geldiğim ilmeğimi örünce başına doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 8 ilmek arası oluyor arkadaşlar. Tekrar ajurumun üstüne geldiğim zaman zaten kendini belli ediyor. Tekrar doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Sıra sonuna kadar devam edeyim arkadaşlar. Sıra sonunda beraber yapalım. Evet arkadaşlar, sıra sonundayım. 3. ajurumuzun. Şimdi bakın, burada doladım, kestim. Kenar ilmeklerimiz 8 tane arkadaşlar. Henüz yeni kurmuşuz. Bakın, son ilmeğimi de örüyorum. Şöyle 8 ilmek kenar ilmeği, 2 ilmek de şöyle ikisini kestim, doluyorum. Sonra kenar dilimlerimizin ilmeklerini örüyorum. Hemen burada arka yüze geçiyorum arkadaşlar. Burada da hemen kesme işlemini yapıyorum. Şimdi burada da artık arka yüzde de doladığım ilmeği ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum arkadaşlar. Bu sıradan sonra artık kesme işlemimizi hem önden hem de arka kısımda iki kenarda da olmak üzere arkadaşlar, her sırada 4 defa kesme işlemi yapmış oluyoruz. Sağ sol önden arkadaşlar, arkadan da yine iki taraftan da kesme işlemini yaparak ipimizi kapatacağız. Şimdi arkadaşlar, ben ajur desenlerimizi ajurlarımızın sayısını 5'e tamamlayacağım. 5 tane ajurumuzu aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hem sağdan hem soldan kesme işlemi yapıyoruz. Arka yüzde de yine aynı şekilde sağda ve solda yine kesme işlemlerimizi yaparak devam ediyoruz. Ajurlarımızı 5'e tamamlayalım. Daha sonra tekrar beraber devam edeceğiz. 5 tane ajurumu kurdum arkadaşlar. Kesmeye devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, şuradaki modelimizi, Selanik modelimizi kuracağız. Arka yüzden. Bakın 5 tane ajurumu kurdum. 5. ajurumu kurduktan sonra arka yüzden haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzü de haroşa örüyorum. Azaltırken işler biraz daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Selanik modeli bir sırada kuracağız. Sonra hiçbir şey yapmadan arkadaşlar kesme işlemimizi normal bir şekilde ilerlettikten sonra modelle alakalı bir sıkıntımız kalmıyor. Bakın, ajurlarımı ördükten sonra yine kenar ilmeklerimden önce 2 ilmeği birlikte kestim. Yine azaltmamı yaptım. Başına doladım. Kenar dolama ajurlarımızı, kenardaki ajur dolamamı da doladım arkadaşlar. Sonra kenar ilmeklerime örüyorum. Tekrar çevirdim.
2 ilmeğimi birlikte örerek kenar ilmeklerimi azaltıyorum. Doladığım ilmeği düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesme işlemini de yapıyorum ve bunu düz kabul ediyorum arkadaşlar. Başta ve sonunda bakın doladığım ilmek düz olmuş oldu. Bir de kestiğim ilmek düz olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi Selanik modelimizi bir düz bir ters şeklinde kuracağız. Düz, ters, tekrar düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Lifimizi azaltırken kapatma işlemine doğru arkadaşlar işler biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü bu modelimizi bu sırada kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın Selanik ilmeğimizi şuradaki modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bu modelin başlangıç sırasını kurduğumuz için sonrasında şurada arttırma işlemlerimiz oluyordu ya, kenar kısımdan 2 tane 3 tane modelimiz kendiliğinden artmış oluyordu. Üst tarafta bu iş biraz daha kolay. Alt sıradan kurduğumuz için eksilirken sıkıntı yaşamıyorsunuz. Siz sadece kenardan eksiltme işlemini yapıyorsunuz. İki taraftan da, arkadan ve ön yüzden. İki taraftan eksiltme işlemini yaparken model kendiliğinden şu şekli almış oluyor arkadaşlar. O açıdan modelin kapanma kısmı kafanızı karıştırmayacak. Şimdi arkadaşlar ben bu modelimi de kurup bitireceğim. Artık bundan sonrasını buraya bakarak tekrar edebilirsiniz. Zaten eksiltmeler kenarlardan devam edecek arkadaşlar. Tekrar 7 sıra Selanik örneğimizi ördükten sonra tekrar ajurlu örneğimizi kuracağız araya tekrar arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Şu uç kısmına kadar ben artık öreceğim arkadaşlar. Bu uç kısmında tekrar 2 sıra haroşa örmüşüz. Şu Selanik modeline kadar gelelim arkadaşlar. Selanik modelinden sonra şu kapatma işleminde anlatacağım ve lifimizi bitireceğiz inşallah. Dediğim gibi Selanik modelimizi kuruyoruz bu şekilde. Sonrasında beraber devam edelim arkadaşlar. Şurada değinmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. Normalde biz hemen kenar modelimizden sonra bir ilmek örüp hemen ajurlarımızı kurmaya başlıyorduk. Ama işler üst tarafta aynı şekilde ilerlemiyor. Burada arkadaşlar kenar ilmeklerimizi örüp dolamamızı yaptıktan sonra 2 ilmeği birlikte kesip daha sonra 4 ilmek örmüş oluyoruz. Yani şu şekilde doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. 1 ilmek sayıyoruz. Kestiğimiz ilmekten sonra 3 ilmek örmüş oluyoruz. Yani toplamda doladığımız ilmekten sonra 4 ilmeğimiz olunca ajurumuzu kurmaya başlıyoruz. Ajurumuzu kurduk. Şu şekilde doladık. 4 ilmek doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Kestiğimiz ilmekle birlikte aramız 8 ilmek. Tekrar ajur, tekrar aramız 8 ilmek. Bu şekilde devam ediyor ve 7 tane ajurumuz olacak arkadaşlar. Sonra dediğim gibi eğer hemen ilk ilmeği örüp sonra hemen ajurları kurmaya başlarsanız zaten bu taraftan eksiltme yaptığımız için iç içe girer modeliniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şunun tam tersini yapıyoruz. Aslında şu şekilde de gösterebilirim. Bakın. Bu kısım buraya denk geliyor arkadaşlar. Şöyle çapraz bir şekilde ilerliyor diyelim. Burası şurayı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burası da şu kısma denk geliyor. Ben burada bir tane fazla ördüm. O yüzden son ajurum bakın kesmeye denk geldiği için kayboldu. Görünmüyor yani. 4 tane ajurum görünüyor. Ben burada bir yanlışlık yaptım ama artık son sıradayken fark ettiğim için sökme ihtiyacı duymadım. Evet hanımlar, son Selanik örneğimi de kurdum. Şimdi alt kısımda Selanik örneğimizden önce 2 tane haroşamız vardı. Burada da son
örneğimi yaptıktan sonra bir sıra haroşamı ördüm arkadaşlar. Kenar modelimizin yani dilimlerimizin ilmekleri 4'e düşmüş oldu. Ben bu kısmı arttırdım. Şimdi normalde buradan sonra hemen dilimlerimizi yaparak lifimizi kapatabiliriz. Fakat ben alt kısımda 2 sıra haroşa ördüğüm için üst kısımda da 2 sıra olmasını istiyorum ve ben kenar kısımda arkadaşlar dilimlerimizi yaparken buradan direkt kapatmayı sevmediğim için bu taraftan bir dilim daha koyuyorum. Şöyle modelden de gösterebilirim aslında ama bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde daha muntazam durduğunu düşünüyorum. Direkt kapattığım zaman şurası kötü bir görüntü alıyor. Bu şekilde şimdi yapacağız. Yaparken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir diş haroşamı ördüm. 4'e düşen kenar ilmeklerimi 8'e çıkardım. Hemen doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bu arada şu an 45 tane ilmeğim var arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde haroşa örüyorum arkadaşlar. Sonda 4 tane olan kenar ilmeğimizi de yine 8'e arttırıp arka yüzü haroşa örüp tekrar bu kısımda beraber devam edelim. Evet, haroşamı önden ve arka yüzden ördüm arkadaşlar. Arka yüzden arkadaşlar ben kesme işlemi yapmadım. Yine 45 ilmeğim kalsın diye. Dilimlerimiz çünkü 45 ilmekle denk geliyor arkadaşlar. Şimdi hemen kenar ilmeklerim hariç 45 ilmek bu arada arkadaşlar. Şimdi hemen bunu 2 ilmeği azaltarak başlıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. 2 3 4 5 6 bu son ilmeği arkadaşlar bakın bir tane buradan kestim. 7. yani 8. ilmeği her zaman buradan ikisini birlikte örerek keseceğiz. Bakın şimdi 2 4 6 7 ilmeğim olmuş oldu. Hemen tekrar lifimi çeviriyorum. İpimi arkaya atıyorum ve ilk ilmeğimi ben örmeden alıyorum arkadaşlar. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. Tekrar çeviriyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 4 5 ve yine birisi dilimin ilmeği arkadaşlar. Bir tane de buradan alarak 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 6'ya düştü. Tekrar çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 ve yine son ilmeğimi de aldım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 3 4 ve 5.'yi birisi dilimimin ilmeği arkadaşlar. Bir tane de dipin bütününden alıyorum arkadaşlar. Tekrar çeviriyorum. 4 ilmeğe düşünceye kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 5 ilmeğim var. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 ve son ilmeğim. Tekrar çevirdim. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2
3, 4 ve 5.'yi beraber alıyorum. Dilimimizin bitimindeki ilmeği arkadaşlar buradan yani lifin bütününden bir ilmekle birlikte keserek dilimlerimizi tek seferde birleştirmiş oluyoruz. Yani hem buradan kesme işlemi yapmış oluyoruz hem de dilimlerimizi bu tarafa lifin bütününden ilmeklerimizi kapatarak bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar çevireceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada arkadaşlar hemen tekrar yine ilmeklerimi 8'e çıkarıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7 ve yine 8. ve lifin bütününden aldım ilmekle birlikte 2 ilmeğimi kestim. Tekrar hemen çeviriyorum. İlk ilmeğimi aldım. 3. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde yine dilimlerimizi eksilteceğiz. Ve tekrar 4'e düşünce yine arttırma işlemi yaparak son kesme işleminde sürekli şu kısımda arkadaşlar sürekli son ilmeğimizi dilimimizin sayısını takip edelim arkadaşlar. 7'de bu hem buradan düşürüyoruz. Buradan kesme işlemi yapıyoruz. Hem de lifin bütününden son ilmeğimizi ikisini birlikte örerek eksiltmiş ve kesme işlemi yaparak birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde devam edelim. Son kısımda yine son dilimi, şuradaki dilimi beraber yapacağız arkadaşlar. Evet hanımlar, dilimlerimi tamamlayarak son dilimimi de yaptım. Bakın son yaptığım dilimin 4 ilmeği var burada. Burada da arkadaşlar bakın 8 tane arttırma yapmıştık. Burada da bir dilim daha oluşturacağız ve dilimle birlikte tamamen kapatacağız. Şimdi arkadaşlar bakın son dilimimi yaptıktan sonra 4 ilmeğim kaldı. Buradan şu 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Sonra kalan ilmeklerimi örüyorum. 9 ilmeğim vardı arkadaşlar. Çünkü bir tane de artmıştı. 45 ilmekten bir tane de artmıştı arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Daha sonra bu ilmeklerimi ördüm hepsini. Çeviriyorum. Burada da yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar çeviriyorum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Son ilmeğimi de örmeden aldım yine. Tekrar çevirdim hemen. Yine 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 2, 3, 4, 5. Yine bu 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bakın yanındaki o 4 ilmeği de
almış oluyorum arkadaşlar. İkisini beraber kapatacağız. Tekrar bu ilmeği örmeden aldım. Son ilmeğimi de yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Son iki ilmeği birlikte örüp kestim. Bir ilmeğim kaldı. Evet arkadaşlar, 4 ilmeğim bu taraftan kaldı, bir ilmeğim de buradan kaldı. Ben bunları bu şekilde tığ yardımıyla arkadaşlar üçünü bir atlattım, dördünü bir atlattım. Burayı da iyice sıkılıyorum arkadaşlar. Şuradan da ikisini birbirine bağlayacağım bir kez daha, arası boşluk kalmasın diye. Kaydırma yaparak arkadaşlar ikisini bu şekilde kapattım. Bu ipimi de bu aradan geçireceğim ve ipimi biraz uzatarak arkadaşlar arka kısımdan kaybedeceğim. Bitimi de bu şekilde oluyor. Böyle arkadaşlar, ipimiz burada bitti. İpimi buradan kesip ipimi aralardan kaybedince arkadaşlar bu şekilde daha güzel durduğuna inanıyorum ben, direkt bitirmektense. İpimiz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah iyi anlatmışımdır, sizler de yapabilirsiniz. Yani yanlışım olduysa gerçekten video çekmek çok zor. Yanlışım ya da eksik anlattığım ya da anlatamadığım bir yer varsa yorumlarda yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.